Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çıktığı günden beri popülerliğini hiçbir zaman kaybetmemiş ve kolay yoldan zayıflamada trend olmuş bir üründen bahsedeceğim. Aslına bakarsanız dünyada bu şekilde kullanılan 3 tane ürün var ama şu an ülkemizde sadece bir tanesi mevcut olduğu için biraz bundan bahsedeceğim. Liraglütit etken maddeli bir ilaç bu. Aslına bakarsanız bu ilaç daha öncesinde başka bir isimle yine Türkiye'de bulunuyordu. Fakat önceki bulunan ilaç sadece tip 2 diyabet endikasyonuna sahipti. Yani o hastalığın tedavisinde kullanılıyordu ama bu ilaç zayıflamak için de endikasyon onayı almış olan bir ilaç. Şimdi peki bunun en önemli işlevi ne? Yani bunu nasıl yapıyor? Etki mekanizması nasıl diye baktığımız zaman bunun en önemli işlevi şu. Liraglütit dediğimiz etken madde insan glukagon benzeri peptit 1 yani GLP-1 olarak geçiyor. Bu bir hormon. Bu hormon bizim vücudumuzda normalde bulunuyor. Bu hormonun ana işlevi, ana mekanizması beyne doyma sinyalleri göndermesi. Yani yediğimiz yiyeceklerin midemizden bağırsağa geçtiği zaman bağırsaklardan bu GLP-1 hormonu salgılanarak beyne ulaşıyor ve böyle bir durumda doyma sinyalleri iletilmiş oluyor ve biz yemek yemeyi bırakmış durumda oluyoruz. Bunu da sentetik yolla dışarıda üretip vücuda enjekte ettiğimiz zaman çok uzun süre bir tokluk hissine sahip olabiliyoruz. Bir diğer mekanizması da şu şekilde gastrik boşalmayı geciktiren bir etkisi var. Yani bu ne demek? Şimdi biliyorsunuz normalde yediğimiz yiyecekler sindirildikten sonra kan dolaşımımıza geçiyor ve bizde ani bir şeker yükselmesi meydana geliyor. Bu boşalma yani bu sindirimi geciktirdiğiniz zaman ani şeker yükselmelerinin de önüne geçmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda midenizde daha uzun süre yiyecekler kaldığı için ekstra bir tokluk hissi ve iştah azalması söz konusu olabiliyor. Şimdi genel olarak etki mekanizmaları bu şekilde. Peki bunu kimler kullanmalı diye baktığımız zaman aslına bakarsanız bunun kullanımıyla vücut kitle indeksi arasında bir ilişki var. Yani vücut kitle indeksi hepinizin bildiği gibi kilonuzu boyunuzun metre cinsinden karesine böldüğünüz zaman bulduğunuz sayı. Şimdi bu değerler işte zayıf, normal, kilolu, fazla kilolu, obez şeklinde gidiyor. Yani bize bu konuda ortalama bir fikir veriyor. Bu ilacın kullanımı ile ilgili de vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan yani obez sınıfına giren hastalarda kullanılan bir ilaç. Bir diğer kullanım yöntemi de şöyle oluyor. Yani obez sınıfına girmese bile fazla kilolu dediğimiz kişilerde yani vücut kitle indeksi 27 ile 30'un arasında olan kişilerde bu aşırı kiloya bağlı başka hastalıklar bulunması durumunda kullanılıyor. Yani mesela aşırı kiloya bağlı dislipidemi, disglisemi veya uyku apnesi gibi bir problem varsa eğer bu kişilerin de kullanımına uygun. Fakat özellikle ilacın kullanımıyla ilgili firmanın belirttiği bir nokta var. O da şu: azaltılmış kalori diyeti ve artırılmış egzersizle birlikte kullanılan bir ilaç. Yani bu ilaç kesinlikle size tek başına beni kullanın ve başka hiçbir şey yapmayın ve çok fazla kilo vereceksiniz gibi bir şey vaat etmiyor. Bunların yanı sıra kimler bu ilacı kullanmamalı? Kendisinde veya ailesinde tiroid kanseri öyküsü olan kişiler için önerilmeyen bir ürün. Aynı zamanda konjestif kalp yetmezliği dediğimiz durumlara sahip olan kişiler için, yine enflamatuar bağırsak hastalığı veya diyabetik gastroparezis durumuna sahip kişiler için önerilen bir ürün kesinlikle değil. Şimdi bunun nasıl uygulandığını aslında size biraz göstermek istiyorum. Çünkü genelde doktorlar anlattığı zaman veya hemşireler anlattığı zaman eve gidince unutmanız veya işte biraz çekinmeniz söz konusu olabiliyor. Çünkü özellikle tip 2 diyabet hastaları kendisi insülin kullanan, dışarıdan enjeksiyon yapan kişiler olmuyor. O yüzden bununla ilgili bir çekince oluşuyor. Bununla ilgili ufak bir şekilde göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir kalemimiz mevcut. Kalemin üst kapağını açıyoruz. Daha sonra bu kalemi kullanabilmemiz için bizim böyle iğne uçlarına ihtiyacımız var. Bu iğne uçlarında belli milimetreleri var. İşte 4 milim, 5 milim, 6 milim diye gidiyor.
Şimdi bunlardan hangisini tercih etmelisiniz? Aslında bu biraz sizin kilonuzla doğru orantılı. Çünkü bu iğne subkutan yani deri altına enjekte edilen bir iğne. O yüzden kasa veya intravenöz kesinlikle enjekte edilmiyor. Ama deri altına geçebilmesi için biraz daha kiloluysanız biraz daha milimi yüksek olan yani daha uzun olan iğneleri tercih edebilirsiniz. Ama fazla kilolu kategorisindeyseniz daha kısa olan iğnelerden yararlanabilirsiniz. Şimdi bunların bir tane koruyucu kapağı var. Bunu en başta çıkarmanız gerekiyor. Şöyle. Daha sonrasında bunu buraya böyle çevirerek takıyoruz. Sonrasında üst kapağını çıkarmanız gerekiyor. Buradan doz ayarı yapılan bir ürün. Şimdi bu doz ayarları da şu şekilde oluyor. Bu iğneye başladığınız zaman ilk hafta 0,6 mg'la başlamanız gerekiyor ve her hafta yine 0,6 mg dozu artırmanız gerekiyor. Zaten ona göre kurgulanmış bir ürün. Böyle çevirdiğiniz zaman en başta 0,6'ya geliyor. Bir daha çevirmeniz durumunda zaten 1,2, 1,8 şeklinde rakamlar var. Yani sizin hesaplamanız gerekmiyor. Bu ürünü kullanırken her hafta dozu artırarak gitmeniz gerekiyor. Çünkü bu ürünle ilgili yapılan çalışmalar ürünün maksimum dozunda yapılan çalışmalar. Yani ürünün maksimum dozu 3 mg, 3 mg üstünden ve en az 3 ay kullanım sonucunda ortaya çıkan verilerden bahsediyoruz. O yüzden sizin de buna uygun davranmanız gerekiyor. Şimdi daha sonrasında dozunu ayarladıktan sonra bu tarz iğneler subkutan enjekte ediliyor demiştik. Genelde göbek çevresine veya kolun arka kısımlarına veya uyluk bölgelerine enjekte edilebiliyor. Ama her defasında aynı yere enjeksiyon yapmaktansa sürekli değiştirmeniz daha faydalı olabilir. Çünkü enjeksiyon yerinde bir kızarıklık, kaşıntı olma durumu söz konusu olabilir. O yüzden genel olarak acıtmayan şeyler zaten korkacağınız herhangi bir şey yok. Buranın kapağını çıkardığınız zaman dik bir şekilde yine dezenfekte ettiğiniz bir yere dik bir şekilde batırıp üstten ilaca basmanız gerekiyor. Zaten bu enjeksiyon bittiği zaman basmanız duruyor. Daha sonra bu iğne ucunu çıkarmak için sık yapılan hatalardan bir tanesi içindeki bu kapağı tekrar takmaya çalışmak. Çünkü genelde böyle bir durumda yaralanmalar söz konusu olabiliyor. Ama biz bu iğneyi çıkarmadan önce üst kapağını kesinlikle üstüne takmamız gerekiyor. Onu da bu şekilde üstüne tekrar takıyoruz. Daha sonra iğneyi buradan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü genel olarak bu tarz ürünleri kendi diğer çöplerinizle birlikte çöp kutusuna atıyorsunuz. O yüzden iğnelerin açıkta olmaması sevgili hayvan dostlarımız için de son derece önemli. Bu arada bunu nasıl saklayacağım konusunda, saklama koşulları konusunda da bir soru işareti söz konusu. Şimdi bu bölgede ilaç var. Bu zamanla zaten bitmeye başlıyor. Bu bölgenin ışıktan maruziyetini engellemek için mutlaka üstüne koruyucu kapağının kapatılması gerekiyor. Şimdi bunlar normalde bizim eczanede buzdolabında sakladığımız ürünler ve size verirken de bir buz aküsüyle beraber veriyoruz. Siz de ilacı kullanmaya başlamadan önce yine buzdolabında tutmanız gerekiyor. Kullanmaya başladığınız kalemi yine buzdolabında da saklayabilirsiniz. 30 derecenin altında olan bir odada da saklayabilirsiniz. Ama hani odanın ısısını tahmin etmenizin zor olması durumunda buzdolabınızda saklamanız daha güvenli olabilecektir. Bunların yanı sıra yine buradaki sıvıda bir bulanıklık görmeniz durumunda ürünü kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Yani bozulmuş demek oluyor aslında. Yine yanlışlıkla buzdolabı yerine buzluğa koydunuz ve ürünü dondurduysanız yine kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Doz atladım. Hani bu dozu tekrar almalı mıyım, yapmalı mıyım, nasıl yapacağım? Şimdi diyelim ki siz bugün bu iğneyi yapmayı unuttunuz. Her gün aynı saatte yapılmasını çünkü tavsiye ediyoruz. Aç tok fark etmiyor bu arada. Diyelim ki bugün bu saatte yapmayı unuttunuz. Eğer bir sonraki enjeksiyon zamanınıza 12 saatten az bir zaman kaldıysa tekrar bir doz yapmanız gerekmiyor. Ama 12 saatten daha fazla bir zaman varsa hatırladığınız an bu dozu yapıp daha sonrasında
yine o saatiniz geldiğinde o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Şimdi bir de bazen şöyle bir durum oluşuyor. İşte her hafta dozu yükselterek gidiyorsunuz ama arada mesela en yüksek dozda kullanırken 2-3 gün kullanmayı herhangi bir sebepten dolayı unuttunuz, kullanamadınız. Böyle bir durumda da yine aynı dozdan mı devam edeceğim tarzında bir soru oluşuyor. Aslına bakarsanız bu yüksek dozu tolere edebiliyorsanız, sizin için bir problem oluşturmadıysa aynı dozdan devam edebilirsiniz. Ama o bıraktığınız işte 3 günde, 4 günde vücut tekrar eski haline hızla gelmeye başlayacağı için tavsiye olarak önceki doza geçip yine bir hafta öyle devam edip sonrasında yükseltmeyi de düşünebilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki bu ürün gebelik süresince kesinlikle kullanılabilen bir ürün değil. Ve gebelikte alınan kilolar için emzirme döneminde önerilen ürünlerden bir tanesi de değil. Yani gebelikte çok kilo aldım, emzirmede bunu kullanayım, direkt zayıflayayım gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi evet, güzel, bu şekilde kilo vermeye başlıyorsunuz. İlacın etkisi vurduğunuz andan itibaren başlıyor. Fakat bunun bilmemiz gereken bir sürü yan etkisi var. Yani bütün ilaçlar için tabii ki etkileri kadar yan etkileri de söz konusu. En fazla gördüğümüz yan etkilerden bir tanesi bulantı, kusma. Ama böyle deyince sanki çok basit bir bulantı, kusmaymış gibi gelebilir. Hayat tarzınızı etkileyecek derecede, gerçekten sizi son derece zorlayacak şekilde oluşabilen bir bulantı, kusma durumu söz konusu olabiliyor. Hatta bu bulantı kusmanın devam etmesi halinde ve bunu tolere edememeniz durumunda çoğu kişi bunun kullanımını da bırakmak zorunda kalıyor. Tabii ilaç bırakılınca her şey eski haline dönüyor. Bunların yanı sıra aşırı bir yorgunluk ve halsizlik durumları ortaya çıkıyor. Çünkü isteseniz de çok sağlıklı beslenemediğiniz için veya çok fazla yemek yemediğiniz için bir anda enerjinizin düşmesi veya bir anda çok fazla şekerinizin düşmesi gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bunların yanında gördüğümüz etkiler ağız kuruluğu. Çünkü vücutta çok fazla dehidratasyon olma riski söz konusu oluyor. Yine insomnia dediğimiz uyku problemleri söz konusu olabiliyor. Duygu durum değişiklikleri söz konusu olabiliyor. Ama en önemli yan etkilerinden birisi de safra taşı oluşturması ve safra iltihabı. Bunların yanı sıra ölümcül boyutlara gidebilen pankreatit oluşturma riski de söz konusu. Evet, tabii ki bütün ilaçlar gibi, dediğim gibi, yani bunun da etkileri var, yan etkileri de var. O yüzden bu konuya kesinlikle doktora gidip karar vermeniz gerekiyor. Yani komşum 15 kilo zayıflamış, ben de hemen başlayayım diye bir düşünceye sahip oluyorsunuz. Bu çok yanlış bir düşünce, çünkü sizde kesinlikle bu yan etkiler görülecek diye bir şey yok tabii ki. Ama görülmesi durumunda da çok ağır sonuçlara yol açabilir. Bu arada en sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de ilaç bırakılınca tekrar kilo alır mıyım, eski halime döner miyim? Şimdi yapılan çalışmalar göstermiş ki ilacın bırakılmasından sonra bu ilacı kullanırken hayat tarzı değişikliği yapmayan, işte kalori diyeti yapmayan veya egzersiz yapmayan kişilerin verdikleri kiloların tamamını geri aldıkları gösterilmiş veya çok büyük bir kısmını genelde geri almışlar. O yüzden bunu kullanırken bu değişikliğe dikkat etmeniz gerekiyor. Peki işte 10-15 kilo verdim diyenler var. Bunlar yalan mı derseniz, birincisi kilo verme durumu tamamen kişiyle ilgili bir şey. Yani benim 5 kilo verdiğim bir durumda bir başkası 15 kilo verebilir. Evet, böyle örnekler görüyoruz. Ama ilacın aslına bakarsanız vaat ettiği şey işte 3 aylık kullanımda kilonuzun %5'ini vermeniz. Yani ayda 10-15 kilo vermeniz değil. İlacın vaat etmediği bir şeyi kendi kendinize düşünüp uygulamamanız gerekiyor. Tabii ki kilo vermek için çok sağlıklı yöntemleri denemek durumundasınız. Bunlar tabii ki kalori kısıtlaması, egzersiz gibi durumlar hepimizin kullanabileceği yöntemler arasında bulunuyor. Yani 5 kilo fazlam var diye böyle bir ilaç kullanımına girmemeniz gerekiyor. Ama eğer doktorunuz size böyle bir ilacı kullanmanızı söylediyse zaten doktor kontrolünde belli değerleriniz takip edilerek gitmeniz gerekiyor. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum ki bu bir tavsiye videosu değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Eğer böyle bir ürün kullanacaksanız kesinlikle doktorla beraber hareket etmeniz gerekmektedir. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.